Merhaba, bugün modanın tarihini baştan yazan bir efsanenin yani Christian Dior'un büyüleyici hikayesine bir göz atıyoruz. Christian Dior sadece bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda kadınların savaş sonrası dünyasında yeniden kendilerini şık ve güçlü hissetmelerini sağlayan bir vizyonerdi. Onun hikayesi bir hayalin peşinden koşmanın, zorluklara meydan okumanın ve modanın sınırlarını zorlamanın destansı bir öyküsü. Peki Dior nasıl oldu da Normandiya'nın küçük bir kasabasından Paris'in moda tahtına kadar yükseldi? New Look akımıyla dünyayı nasıl değiştirdi? Ve modanın dev isimleri arasında neden bu kadar çok eşcinsel modacının öne çıktığını hiç düşündünüz mü? Bu videoda Dior'un hayatını kronolojik olarak keşfedeceğiz, moda tarihindeki yerini konuşacağız ve bu merak uyandırıcı soruya da değineceğiz. Hazırsanız moda dünyasındaki yolculuğumuza başlayalım. Ama önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu tür hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Christian Dior 21 Ocak 1905'te Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesinde Granville adlı şirin bir sahil kasabasında varlıklı ama muhafazakar bir ailede dünyaya geldi. Ailesi gübre üretimi yapan oldukça varlıklı bir aileydi. Babası Maurice Dior, Dior Kardeşler adlı başarılı bir gübre şirketinin sahibiydi. Annesi Madeleine ise zarif ve şık bir kadındı. Christian 5 kardeşten ikincisiydi ve çocukluğu Belle Époque döneminin lüks ve sanat dolu atmosferinde geçti. Küçük Christian annesinin giysilerine hayranlıkla bakar, özellikle çiçek desenli cıvıl cıvıl elbiseleri severdi. Daha o yaşlarda parlak, detaylı, çiçekli veya cafcaflı her şeye bayılırdı. Çiçekler ve bitkiler onun hayal dünyasını süslerdi. İlerideki tasarımlarında da bu tutkusunu yansıtacaktı. Ama ilginçtir, Christian'ın çocukluk hayali modacı olmak değildi. Mimar olmak istiyordu ve bu tutku tasarımlarındaki yapısal estetiğe ilham verecekti. Ancak 14 yaşında falcılara merak salması onun şansa ve kadere olan inancını ortaya koyuyor. Bir falcı ona bir gün dünya çapında ünlü olacağını söylemiş, Christian Dior da bu kehanete inanmış ve bu onun hayatındaki dönüm noktalarından biri olmuş. Christian ailesinin isteği üzerine Paris'te siyasal bilimler okudu. Çünkü babası onun diplomat olmasını istiyordu. Ancak Dior'un başka planları vardı. Sanata ve tasarıma olan sevgisi hayatının erken dönemlerinde ortaya çıktı. Politik konuşmaları ezberlemek yerine saatlerce kıyafet tasarımlarıyla uğraşıyordu. Ailesinin onaylamamasına rağmen Dior, sanata olan tutkusunun peşinden gitti. Babasının istemeyerek de olsa maddi desteğiyle 1928'de Paris'te küçük bir sanat galerisi açtı. Picasso ve Max Ernst gibi avantgardist sanatçıların eserlerini sergileyerek sanat dünyasında kendine bir yer edindi. Ancak 1929'daki büyük ekonomik buhran Dior ailesini de derinden etkiledi. Babasının şirketi iflas etti, ailesi neredeyse tüm servetini kaybetti ve Christian galerisini kapatmak, sanat koleksiyonunu satmak ve kendine başka bir yol bulmak zorunda kaldı. Hayat onu hayallerinden gitgide uzaklaştırıyor gibi görünüyordu. Ancak Dior'un lehine olan bir şey vardı. Kendisine olan güveni ve azmi. Moda dergileri için illüstrasyonlardan tasarımcılar için eskizlere kadar çeşitli geçici işler yaptı.
Bu eskizlerden biri tasarımcı Robert Piguet'in çok hoşuna gitti ve Dior onun asistanı oldu. Dior burada drapaj, dikiş ve özellikle belirli bir atmosfer yaratmak için kumaşlarla çalışma gibi haute couture sanatının tüm ustalıklarını öğrendi. 1940'lı yılların başında aynı derecede önemli bir moda evi olan Lucien Lelong için çalıştı. Ancak dünya kaos içindeydi. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı kasıp kavurmuş ve Paris Naziler tarafından işgal edilmişti. Moda öncelikler listesinin en altında yer alıyordu. Ancak savaş sırasında bile Parisli kadınlar bir direniş biçimi olarak tarzlarına sadık kaldılar. Savaş başladığında Christian askere alındı ve Fransa'nın güneyinde subay olarak görev yaptı. 1940'ta Fransa'nın yenilmesi ve Nazi Almanyası'na teslim olmasıyla tekrardan Paris'e döndü. Burada ünlü modacı Lucien Lelong'un atölyesinde çalışmaya başladı ve Pierre Balmain gibi başka bir efsane modacı ile yan yana tasarımlar yaptı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sürerken moda tasarımcılığı oldukça zordu. Kumaş kıtlığı nedeniyle sade ve ekonomik kıyafetler tasarlanıyordu. Dior neredeyse hiç bulunmayan kumaşları ve sınırlı kaynakları kullanarak bu zor koşullarda bile güzellik yaratmayı öğrendi. Zanaatını geliştirdi ve sahneye çıkmak için doğru anı bekledi. Bu an 1946'da zengin tekstil uzmanı Marcel Bussac'ın Dior'a kendi moda evini açma fırsatı sunmasıyla geldi. Dior bir mükemmeliyetçiydi. Kabul etmesinin tek bir koşulu vardı. Tam yaratıcı kontrol sahibi olmasıydı. Tamamen kendisine ait bir vizyonu gerçekleştirmek istiyordu. Bussac kabul etti ve Dior moda evi doğdu. 12 Şubat 1947'de 90 parçalık bir defile ile Dior ilk moda koleksiyonunu sundu. Bu koleksiyon çiçeklerin taç yaprakları anlamına gelen Kohol adını taşıyordu ama Harper's Bazaar editörü Carmel Snow ona New Look adını verdi. Neden derseniz çünkü bu koleksiyon savaşın kısıtlamalarından bunalan dünyaya bir başkaldırıydı. Dar beller, kabarık etekler, yuvarlak omuzlar ve lüks kumaşlarla dolu bu tasarımlar kadınları yeniden kadınsı ve güçlü hissettirdi. Koleksiyon adeta savaş bitti, şimdi güzelliğin zamanı diyordu. Yıllar süren savaşın ardından Dior'un tasarımları adeta bir fantazi gibiydi. Kadınlar buna hayran kalmıştı ancak erkekler arasında aynı heyecan yoktu. Eleştirmenler Dior'un tasarımlarının pratik olmadığını ve hatta israf olduğunu eleştirdiler. Bir gazeteci Dior'un elbiseleri için o kadar çok kumaş kullanıldığını, bununla savaş zamanında 10 etek yapılabileceğini bile iddia etti. Ancak Dior bunu hiç umursamadı. O, modanın abartılı ve neşeli olması gerektiğini düşünüyordu. Savaş döneminden çıkmıştık. Kadınları yumuşak omuzlu, dolgun göğüslü ve çiçek taçları gibi geniş etekli çiçekler olarak çizdim dedi Dior. Koleksiyonu Dior'a hemen uluslararası bir ün kazandırdı. New Look moda dünyasını salladı. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor gibi yıldızlar Dior'un tasarımlarını giymeye başladılar. Dior sadece Paris'te değil, New York'ta, Londra'da, hatta Güney Afrika ve Caracas'ta bile butikler açarak yavaş yavaş bir dünya markası haline geldi. Dior sadece kıyafetlerle yetinmedi. 1947'de kız kardeşi Catherine'e ithafen Miss Dior parfümünü piyasaya sürdü. Parfümler, çantalar, gözlükler, ayakkabılar, aksesuarlar, kozmetikler derken Dior bir yaşam tarzı markası oldu. Ancak Dior'un bu hızlı yükselişi dramasız geçmedi.
Tasarımlarına olan talebin artmasıyla birlikte yenilik yapma baskısı da arttı. Efsanevi detay sevgisi, her bir kıvrım, her bir dikiş ve her bir silüete olan takıntısı hem onun markasının simgesi hem de laneti oldu. Sık sık tek bir elbise üzerinde günlerce çalışır ve kusursuz olana kadar rahat edemezdi. Mükemmeliyetçiliği karşılığını verdi. Ancak sağlığından da ödün verdi. Dior'un yakın arkadaşları endişelenmeye başladılar. Uzun saatler çalışıyor, neredeyse hiç uyumuyor ve sadece kahve ve sigara ile besleniyordu. Ancak hayallerin de bir bedeli vardır. Dior'un yıldırım hızındaki yükselişi başlangıçta bazı zorluklar olmadan gerçekleşmedi. Podyumların ihtişamının ardında Dior Moda Evi giderek kötüleşen bir finansal krizle mücadele ediyordu. Zengin kumaşları ve özenli el işlemeleriyle her elbise bir şaheserdi. Ancak aynı zamanda muazzam da bir masraftı. Gelirlerin artmasıyla birlikte maliyetler de yükseldi ve Dior'un zahmetle kurduğu imparatorluk parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gerginlik büyüktü. Dior'un finansörü Marcel Bussac giderek daha fazla tedirgin hale geliyordu. Dior'a tasarımlarını azaltması için baskı yaptığı ve ona işlevselliği abartılı tasarımların önüne koyması için ısrar ettiği yönünde söylentilerde dolaşıyordu. Ancak Dior için taviz vermek söz konusu bile değildi. Onun için her bir kıvrım, her silüet, moda sanat olarak değil, sadece bir kullanım nesnesi olarak değil, onun taviz vermeyen vizyonunun bir yansımasıydı. Ve böylece başarı şansının hiç o kadar yüksek olmadığını bile bile her şeyi bir sonraki koleksiyonuna kattı. Gerginlikler 1954'te doruğa ulaştı. O yıl Dior öyle tavizsiz bir koleksiyon sundu ki eleştirmenler neredeyse oy birliğiyle ona çizimlerde kullanılan H sertliğindeki kurşun kalemden esinlenerek H-Line adını verdiler ve 1920'li yıllardaki kalem etek modası yeniden doğdu. Erken dönem tasarımlarının karakteristik özelliği olan kıvrımlı silüetler ortadan kaybolmuş, yerine bel kısmına çok az önem veren düz ve net kesimli elbiseler gelmişti. Minimalist bir yaklaşımdı bu. Bazıları onu değişebilen bir tasarımcı olarak görüp sevdiler, diğerleri ise bunu stile bir tür ihareti olarak gördüler. Satış rakamları düştü ve Dior'un çöküşü hakkında söylentiler yayıldı. Rakipler kan kokusunu aldılar ve saldırıya geçtiler. Haute couture'ün bir başka devi olan Balenciaga, eleştirmenler tarafından modanın geleceği olarak övülen bir koleksiyon sundu. Ebedi provokatör Chanel bu yeni tarz ile alay etti ve Christian Dior'un sihirli dokunuşunu kaybettiğini söyledi. Ancak yıkılmaz vizyoner Dior henüz pes etmemişti. Modanın döngüsel olduğunu biliyordu. Bugünün skandalı yarının zaferi olabilirdi. Yeni bir kararlılıkla bir sonraki koleksiyonuna başladı. Bu kez en iyi yaptığı şeye geri döndü. Kadınların kendilerini bir kraliçe gibi hissettikleri nefes kesici güzellikte elbiseler tasarlamak. 1955'te Dior A-Line kesimini piyasaya sürdü. Bu koleksiyon moda dünyasını bir kez daha hayran bıraktı. Elbiseler omuzlardan yumuşak bir şekilde akıyordu ve hem zarif hem de modern olan yumuşak, kadınsı bir silüet yaratıyordu. Dior'u geçici bir moda olarak gören eleştirmenler fikirlerini değiştirmek zorunda kaldılar. A-Line büyük bir başarıydı ve Dior'un adı yeniden parlamaya başladı. Ancak perde arkasında başka bir zorluk ortaya çıkıyordu. Kendisine bir halef bulmak. Dior, moda evini sonsuza kadar yönetemeyeceğini biliyordu. Sağlığı kötüleşiyordu ve işi ona çok yük oluyordu.
hırslı genç bir asistanı kanatları altına aldı. Yves Saint Laurent. O zamanlar kimse bu çırağın kendisinin bir efsane olacağını tahmin etmiyordu. Ancak bu yolunda bazı tartışmalara yol açmadan önce gerçekleşmedi. 1950'lerin sonlarında Dior'un imparatorluğu tam anlamıyla altın çağını yaşıyordu. A-Line koleksiyonuyla eski formuna geri dönmesi eleştirmenleri susturmuş ve Dior Moda Evi yeniden moda dünyasının gözdesi haline gelmişti. Ancak perde arkasında Christian Dior kendi başarısından yorgun düşmüş bir adamdı. Uzun süredir mükemmelliyetçiliğinin taleplerinden zarar gören sağlığı bozulmaya başlamıştı. 1957 yılında Dior çaresizce biraz huzur arıyordu. Meslektaşlarının tavsiyelerini görmezden geldi ve sakin İtalyan kasabası Monte Cassini'de tatil yaptı. Biraz dinlenip toparlanmak için zaman kazanmak istiyordu. Ancak 23 Ekim'de talihsizlik onu yakaladı. Christian Dior kalp krizinden öldü. Sadece 52 yaşındaydı. Moda dünyası şok oldu. Tüm dünyadan taziye mesajları geldi ve gazeteler bunun bir dönemin sonu olduğunu ilan ettiler. Dior'un ölümü sadece sektörde değil, şirketin içinde de büyük bir boşluk bıraktı. Artık küresel bir ağırlık haline gelen Dior, belirsiz bir geleceğe bakıyordu. Ancak Dior en azından kısmen bu ana hazırlıklıydı. Erken ölümünden önce bir halefini belirlemişti. Olağanüstü yetenekli ve gelecek vaat eden 21 yaşındaki bir asistan, yani Yves Saint Laurent. Bu karar birçokları için şok ediciydi. Genç, deneyimsiz ve çekingen olan Saint Laurent, Christian Dior'un otoriter varlığıyla güçlü bir tezat oluşturuyordu. Yine de Dior, onun olağanüstü potansiyelini fark etmişti. Dior'un ölümünden hemen sonraki günlerde önemli karar şirketin finansörü Marcel Boussac ve yönetim kurulunun elindeydi. Saint Laurent'i kreatif direktör yapacaklar mıydı, yoksa şirketin başına tanınmış referansları olan birini mi getireceklerdi? Risk çok büyüktü. Kötü bir seçim bu markanın hak ettiği prestijini bir anda yok edebilirdi. Sonunda Saint Laurent'a bir şans vermeyi göze aldılar. Genç tasarımcının ilk koleksiyonu 1958 yılında çıktı ve büyük bir sansasyon yarattı. Saint Laurent, Dior'un bilinen yapılandırılmış silüetlerinden tamamen farklı olan trapez elbiseyi tanıttı. Bol ve akıcı tasarım, taze, modern ve moda dünyasının tam da ihtiyacı olan bir şeydi. Eleştirmenler hayran kaldılar ve koleksiyon hemen büyük bir başarı elde etti. Saint Laurent'ın liderliğinde Dior Moda Evi bazı çalkantılar ve sarsıntılar yaşamasına rağmen büyük bir başarı elde etti. Saint Laurent bir dahiydi, ancak Marcel Boussac ve yönetim kurulunun daha muhafazakar zevkleriyle sık sık çatışıyordu. Gerginlikler 1960 yılında doruğa ulaştı. Saint Laurent'ın tasarımları giderek daha avantgard hale geliyordu. Gelişmekte olan karşı kültür hareketinden etkilenen Saint Laurent'ın çalışmaları Dior'un müşterileri için biraz fazla radikaldi. Sonunda deri ceketler ve balıkçı yaka kazaklarla dolu bir beatnik koleksiyonu sunduğunda bu Fransız iş adamı için artık dayanılmaz oldu. Dehşete kapıldı ve bu artık Dior'un modasının eş anlamlısı olan zarif ve asil bir şey değildi. Sonunda Yves Saint Laurent yıldızlığa yükselişinden sadece 2 yıl sonra 1960 yılında görevinden alındı. Bu karar tüm moda dünyasında kamuoyunun protestolarına neden oldu. Saint Laurent'ın ayrılışı Dior için gerçekten bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Şimdi gelelim o merak uyandırıcı soruya. Moda dünyasında neden bu kadar çok eşcinsel modacı öne çıkıyor?
Moda tarihinde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld gibi birçok eşcinsel modacının devrim yarattığını görüyoruz. Bunun birkaç olası nedeni var. İlk olarak moda, yaratıcılığın ve bireysel ifadenin ön planda olduğu bir alan. Eşcinsel bireyler tarih boyunca toplumsal normlara meydan okuyarak kendilerini ifade etme konusunda cesur olmuşlardır. Bu cesaret sıra dışı ve yenilikçi tasarımlara dönüşebilir. İkincisi, moda estetik ve duygusal derinlik gerektirir. Eşcinsel modacılar genellikle toplumsal dışlanmayı deneyimledikleri için bu duygusal derinliği tasarımlarına yansıtmakta ustalar. Son olarak moda dünyası özellikle 20. yüzyılda daha açık fikirli bir alan olarak kabul ediliyordu. Bu da eşcinsel bireylerin kendilerini özgürce ifade edebileceği bir sığınak haline geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Moda dünyasında eşcinsel modacıların bu kadar etkili olmasının sebebi sizce ne olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Christian Dior sadece bir modacı değildi. O, modayı liberalleştiren bir vizyonerdi. New Look sadece zenginlere değil, tüm kadınlara şıklık vaat etti. Onun tasarımları, İkinci Dünya Savaşı sonrası umutsuz bir dünyada kadınlara özgüven ve zarafet aşıladı. Bugün Maria Grazia Chiuri gibi tasarımcılar Dior'un mirasını feminist bir bakış açısıyla sürdürüyorlar. Dior, modayı bir sanat türü olarak yeniden tanımladı. Lüks kumaşlar, mimari kesimler ve çiçeklerden ilham alan estetik onun imzasını taşıyor. Moda tarihine baktığımızda Dior'un New Look'u 20. yüzyılın en devrimci moda hareketlerinden biri olarak kabul edilmekte. Christian Dior'un hikayesi bir hayalperestin nasıl dünyayı değiştirebileceğinin bir kanıtı. Normandiya'daki küçük bir kasabadan ta Paris'in moda sahnelerine uzanan bu yolculuk tutku, azim ve yaratıcılığın bir zaferi. Dior sadece kıyafet tasarlamadı. Kadınların kendilerini yeniden keşfetmelerine olanak sağladı. Onun mirası bugün hala podyumları ve sokak modasını şekillendiriyor. Peki siz Dior'un hayat hikayesini nasıl buluyorsunuz? Onun cesareti mi, yaratıcılığı mı, yoksa modayı bir umut kaynağı haline getirmesi mi sizi etkiliyor? Ve tabii modada eşcinsel modacıların bu kadar etkili olmasının sırrı sizce nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın çünkü sizin fikirleriniz bu hikayeyi daha da zenginleştiriyor. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak dünya tarihinin diğer efsanevi hikayelerini keşfedebilirsiniz. İletişim ayarlarını açın ki ileride yayınlayacağımız videoları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.